Şöyle bir şey daha anlatayım. Şimdi sol tarafta, ben de sol tarafta, sizde de sol tarafta olduğunu düşünüyorum. Bir komponent diye bir sekme var, bir pencere var. Şimdi burada arkadaşlar eklediğiniz bütün komponentlerin şeylerini, markalarını görüyorsunuz. İşte B1'ler, F1'ler, K1'ler, K2'ler. Burası şey gibi düşünün. İşte bir ürün ağacı, unsur ağacı gibi düşünebilirsiniz. Unsur ağacı değil de ürün ağacı gibi düşünebilirsiniz. Şimdi Electrical içerisinde bir de lokasyonlara bölebiliyoruz. Hem sayfayı hem de bileşenleri lokasyonlara ayırabiliyoruz. Gruplama için işe yarıyor. Şimdi bunun için tabii isterseniz projenin başında bunu yapabilirsiniz, isterseniz ortasında, isterseniz sonunda lokasyonlar oluşturabilirsiniz. Şimdi bu sayfadayken hazır başka bir sayfaya geçmeden lokasyonları nasıl oluşturduğumuzu göstereyim. Hem de şuradaki motorlara bir lokasyonunu belirleyelim. Şimdi hazırda bir tane lokasyonumuz var. Şu main electrical closet dediği bir lokasyondur. Yani bir panoyu simgeler. Biz de birkaç tane lokasyon ekleyelim. Bunun için Electrical Project kısmında şurada lokasyon var. Lokasyonlar. Buraya gelelim. Komuta girelim. Burada Main Electrical Closet'i görüyorum. Buna pano demiştik. Bu Main Electrical Closet üzerine sağ tıklayalım. New Location diyelim. Yeni lokasyon. Açılan pencerede Description'a da kapı diyelim. Kapı. Description kısmına kapı yazdım. OK dedim. Yine Main Electrical Closet üzerine sağ tık. New Location diyorum. Buraya da şasi diyeyim. Şasi. OK dedim. Yani bu ne demek oluyor? Ben şunu düşünüyorum. Bir panom varsa bu panonun bir kapısı vardır. Bir de şasisi vardır. Sonra benim elektrik projemde tamam bir tane pano var da bir de pompaların olduğu, işte motorların olduğu bir alan var. Bunu da ayırmak istiyorum. Bunun için Electrical eğitimi yani proje isminin üzerine sağ tıklıyorum. New Location diyorum. Buna da pompa diyeyim. Pompaların olduğu alanı simgelesin. OK dedim. Şimdi bakın Electrical eğitimi projenin üzerine sağ tıklayıp lokasyon eklediğinizde projeye lokasyon eklemiş oluyorsunuz. Eklediğiniz herhangi bir lokasyonun üzerine sağ tıklayıp New Location dediğinizde de alt lokasyonlar eklemiş oluyorsunuz. Buradan da onu görmüş olduk. Dolayısıyla benim projemde aslında iki tane lokasyon var. Bir tanesi Main Electrical Closet isimli pano, bir tanesi pompa. Main Electrical Closet'te kendi içerisinde kapı ve şasi olarak ikiye ayrılıyor diye planlıyorum. Yaptıysanız burayı close diyerek pencereyi kapatabilirsiniz. Şimdi şematik sekmesine geliyorum. Burada location outline var. Şurası. Location outline. Tıkladım buna. Diyor ki bana bir çizgi çiz diyor. Dikdörtgen çiz diyor. Bakın şimdi motor Clemensler panonun içerisinde, motor o pompa lokasyonun içerisinde olacak. Şimdi sayfaya bakan bir kişi de bunu görsün istiyorum. Dolayısıyla geliyorum, bu motoru dikdörtgen içerisine alacak şekilde dışından başlayıp şöyle dikdörtgen içerisine alıyorum. Daha sonra diyorum ki bu pompa lokasyonunda, L2 lokasyonunda diyorum, select dedim. Sonra diyor ki bak diyor lokasyonunu değiştiriyorsun. Bu sembolün içerisindeki özelliği de değiştireyim mi? O lokasyon özelliğini değiştireyim mi? Tabii değiştir. Change Component Location diyorum. Komponentin lokasyonunu da değiştir. Şöyle bir pencere oluşturuyor bana. Yine Location Outline dedim. Şu motoru da şöyle dikdörtgen içerisine aldım. Bunu da pompa olarak işaretledim. Change Component Location dedim. Bu arada bunu yapmışken her şeyin arkadaşlar
her içeriğin lokasyonu var. İşte sizin çalışma sayfalarınızın da bir lokasyonu var. Sembollerin de bir lokasyonu var. Mesela aşağıda dikkat ettiyseniz location diye bir alan var Antep'te. Burada L1 demiş. Main Electrical Closet'te. Dolayısıyla bu ne demek oluyor? Sayfaya eklediğim her şey Main Electrical Closet'te demek oluyor. Yani panonun içerisinde demek oluyor. Ama buraya bakan bir kişi, bunu okuyan bir kişi motorların pompa lokasyonunda yani L2 lokasyonunda olduğunu görmüş olacak böylece. Biraz daha işi detaylandıracak olursak sol tarafa baktığım zaman lokasyonları görüyorum. Pompa lokasyonuna baktığım zaman motorların oraya geldiğini görüyorum. Şimdi benim şimdiye kadar eklediğim B1, B2 de aslında dışarıda olabilir. Onu da bakacağım. F1, F2, K1, K2, Q, T1, X1 hepsi bunların panoda. Bakın şimdi tek tek uğraşmayacağım. F1'den X1'e olan kadar olan kısmı alıyorum, sürüklüyorum. Şöyle şasi lokasyonun içerisine bırakıyorum. Bunların hepsi panoda şasinin içerisinde. Hatta B1 ile B2 de sensördür. Onu da pompa lokasyonu içerisine sürükleyip bırakıyorum. Yani kısacası lokasyon yapacaksanız projenin ortasında da sonunda da yapabilirsiniz. Ne işe yarıyor? Hem okuma anlamında projeyi okurken işinize yarıyor. Çünkü sayfaya bakan bir kişi daha sonra bakım yapacak. Sayfaya bakıyor, hepsi şu lokasyondaymış. Bunlar ayrı lokasyondaymış diyebiliyor. Direkt sayfaya baktığı zaman. Dolayısıyla ne olmuş oldu? Hem okumayı kolaylaştırmış oldu hem de sol taraf komponentlerin olduğu yer daha derli toplu oldu. Bu bize arkadaşlar şeyde de lazım olacak. 3 boyutlu kullanmak isteyen arkadaşlar için de ilerleyen zamanlarda çok işimize yarayacak. Çünkü pompa lokasyonundaki bileşenleri atarken ona göre bir alt montaj oluşturacağız. Şasidekileri atarken ona göre bir alt montaj oluşturacağız SolidWorks'te. O yüzden SolidWorks 3 boyutlu kullanmayı düşünüyorsanız lokasyonları eklemenizi tavsiye ederim. Bir kontrol ünitesi oluşturalım. Kontrol ünitesi oluşturalım. Geldim page sayfasına bir tane yeni bir sayfa eklemem lazım arkadaşlar. Doküman book üzerine sağ tık new şema diyorum. Bir tane şema ekleyecektir. 0.5 verdi bende. Eklediğiniz şema üzerine sağ tıklayın. Properties deyin. Açılan pencerede description'da kontrol yazın. Bu description orada gözükecek ismidir. Kontrol şeması da yazabilirsiniz. Ben direkt kontrol yazacağım. Title bloğu değiştirebilirsiniz. Ben herhangi bir şey değiştirmeyeceğim şu anda. Lokasyonu değiştirebilirsiniz. Bakın şurada lokasyon var. Bu lokasyonu ayarlarsanız bu sayfaya ekleyeceğiniz her bileşen o lokasyona otomatik olarak gidecektir. Okey dedim. Ben onu kendim elle ayarlarım. Tamamen tercih meselesi. Şema kısmına geldim. Bu sefer single wire ekleyeceğim. Tek tel tipini kullanacağım. Single wire dedim. 3 noktaya tıkladım. Buradan 24 volt AC'yi seçiyorum. 24 volt AC. Seçtim. Şimdi şurada 1 yazıyor bakın. Burada 1 yazıyor. Bu ne demek? Bir tane ekleyeceğim demek. Ama ben hem buraya hem de şöyle şuraya ekleyeceğim. Ayrı ayrı da eklemek istemiyorum. Tek seferde çıksın aradan istiyorum. O yüzden bunu 2 yaptım. Number of line kısmını, çizgi numarasını 2 yaptım. Şu arasındaki mesafeyi de 250 yapıyorum. Bu milimetre cinsinden 250 yapıyorum. Bu yaptığım da tamamen tercih meselesidir. Söyleyeyim. Geldim şuraya, şuradan bir yerden başladım. Tıkladığım zaman aşağı doğru çizdiğimde sağ tarafta da çizginin oluştuğunu göreceksiniz. Dediğim gibi isterseniz tek tek de çizebilirsiniz. 2 tane çizgi oluştu. Aşağıya kadar çizdim. Burada bıraktım. Sonra çizgi sayısını 1'e indirdim.
Çizgi sayısını 1'e indirdim. Bir tane şuradan şuraya, bir tane de aşağıdan şuradan şuraya çizdim. Komuttan çıktım. Sembolleri ekleyelim. Şimdi sembollerimizi ekleyelim. Şematik kısmına geldim. Insert sembol dedim. Other sembol dedim. Sembolleri topluca ekleyeceğim arkadaşlar. Sonra bağlantısını ve üretici firmasını tanımlayacağım. Başlayalım. Buton switch. Nerede buton switch? Buton switch kısmına geldim. Buradan normalde açık push buton lazım. Hatta buton switch'in içerisinde var mı? Normalde açık. Şu push butonlara bakalım. Normalde kapalı var, normalde açık. Şunu kullanabiliriz. Normalde açık buton. Aldım. Şuraya ekledim. Herhangi bir şekilde üretici atmayacağım. Sonra yapacağım hepsini. O yüzden OK deyip geçiyorum. Önce sembolleri ekleyeceğim. Insert dedim. Other sembol dedim. Yine buton switch kısmında bu sefer acil durum butonu ekleyeceğim. Buradan da normalde kapalı bir tane seçeyim. Şurada normalde kapalı var. Normali close. Aldım bunu. Yanlışlıkla ekledim mi? Yanlışlıkla ekledim. Hemen tekrar yapayım. Bunu aldım. Bunu nereye eklerim? Şuraya. Şöyle bir yere ekledim. OK dedim, geçtim. Insert sembol, other sembol, dedektör sensör, normalde kapalı sensör lazım. Normalde kapalı bu limit, normalde kapalı şu. Normalde kapalı seviye sensörü buldum bir tane. Bunu aldım. Yine aynı tel üzerine ekledim. OK dedim, geçtim. Bunu da tanımlamalarını yapacağız zaten. Insert sembol, other sembol, röle bobini ekleyelim bir tane. Coil. Şöyle bir tane buldum. Standart bir anlık röle bobini. Aldım bunu da. Yine aynı tel üzerinde en sonuna ekliyorum. Komutu onayladım, geçtim. Insert sembol, other sembol dedim. Kontaktör lazım. Kontaktör lazım. Normalde açık bir kontaktör lazım. Şöyle kontaklar içerisine bakıyorum. Evet, şurada buldum bir tane. Normalde açık. Anlık kontak yazıyor. Normalde açık, anlık kontak. NO normali open, NC'ler normali close. Normalde açık alacağım bir tane. Aldım bunu. Sembolü çevirmem lazım arkadaşlar. O yüzden isterseniz sol taraftaki seçenekleri kullanabilirsiniz. İsterseniz mouse'un sağ tuşuyla çevirebilirsiniz. Ben mouse'un sağ tuşuyla bir kere tıkladım. Bir tur döndürdüm. 90 derece. Şöyle boşta bir yere bırakıyorum. OK dedim. Normalde kapalı bir sensör lazım. Sembol eklemeye geldim. Dedektör sensör dedim. Normalde açık seviye sensörü aldım. Bunu da şöyle diğerine benzesin. Şöyle aşağıya doğru baksın simgesi. Bunu da yine boşta bir yere şu S1 ve K4'e denk gelecek şekilde boşta bir yere bıraktım. OK dedim, geçtim.
Normalde açık kontak lazım bir tane daha. Zaten az önce koymuştum buraya bir tane. Bunu Ctrl V diyorum. Kopyalayıp aşağıdaki kablonun üzerine bıraktım. Son bir tane de ışık ekleyeceğim. Insert symbol, other symbol. Indüktör değil. Sinyal alarm kısmında indikatör. Bir tane gösterge alalım. Bunu da alıp aşağıdaki kablonun üzerine bıraktım. OK dedim, geçtim. O zaman devam ediyorum. Şimdi şuradaki boştaki sembollerimizi bir bağlayalım. Şema sekmesinde tekli tele geldim. Şu aradan çıktım. B4'e kadar indim. Sonra B4'ün üzerinden geçip iki kabloya veya tele bağladım. Sağ tuşla komuttan çıktım. Direkt zaten üzerinden geçtiğim için bağlantı noktalarından kesti. Tekrar komuta girdim. Bu sefer aynı şekilde K4'ten şöyle K4'ün üzerinden geçip diğer kısma bağlantıyı kuruyorum ve komuttan çıktığım zaman da bunun da bir bağlantısını sağlamış oluyorum. Şimdi güzel bir konu daha var arkadaşlar sırada. Şimdi şurada iki tane kontağımız var. K4, K5 kontağı. Bir de burada K3 diye röle bobini var. Şimdi hatırlarsanız çok az şemasını çizerken şurada bir K1 eklemiştik. Ve demiştik ki bu K1'in içerisine ben fazladan kontak koyuyorum. Normalde açık kontak koyuyorum. Bir de röle bobini var demiştik. Bunları ileride bağlayacağız demiştik. İşte onları bağlayacağımız zaman geldi. K4. Dikkat edin. Yapacağınız tek şey şu. K4 sağ tık, Symbol Properties. Sen K4 değilsin. K1'sin. Git K1 ile eşleş. Ya da şu. Komuta tıkladım. K1 ile eşleşti. Bu mu diyor? Bana sembolünü de gösteriyor. Evet bu diyorum. OK dedim, geçtim. Bakın ne oldu? K1, 14, 13, 14 oldu bağlantı tuşları. Devam ediyorum. K5 sağ tık, Symbol Properties. Sen de K1'sin. Git bul eşleş. OK dedim. Bu da K1'in 23, 24 oldu. K1 şu anda doldu. Değil mi? Hemen bakalım. Röle kısmı kaldı. Sağ tık, Symbol Properties. K1 diyorum. Git bul eşleş diyorum. Bu da röle bobinin olduğu kısımla eşleşmesini istiyorum. Bu da A1, A2, K1'in röle bobin uçlarını buraya bağlamış oldum. Şimdi bunu yaptığınız zaman arkadaşlar şöyle bir sembol de oluşacak sayfanızda. Bakın bende aşağıya doğru geldi. Hemen onu şöyle şuraya çekeyim. Şu sinepi kaldırayım. Şimdi bu röle bobinini olduğu sayfalarda bu otomatik olarak gelir. Şu sembol otomatik olarak gelir. Sembolden de anlaşılacağı gibi arkadaşlar diyor ki K1 kontaktörünün diyor şu uçları 4. sayfada şu satırda veya sütunda bağlı. Şu uçları da diyor buralarda bağlı. Bana kontaktörün bağlantı uçlarını gösteriyor. Peki soru şu. Ben yanlışlıkla fazladan bir tane kontak atabilir miyim buraya? Bunun üzerine, K1'in üzerine atarsam ne olur? Hemen deneyelim. Ctrl+C, Ctrl+V dedim. Buraya bir tane oluşturdum. Şimdi bu ne oldu? K3. Az önce K3'ü K1 atmıştık ya, silinmişti otomatik olarak. Yine K3 oldu. Diyorum ki sağ tuş, Symbol Properties, sen K1'sin. Eşleş dedim. OK dedim. Bakın ne oldu? Bir şey daha buraya geldi. Diyor ki dur, senin burada fazladan bir tane kontağın var. Buna üretici atmamışsın. Dolayısıyla fazladan bu şekilde atabilirsiniz. Ne yapmanız lazım böyle bir durumda? Eğer böyle bir şey gerekiyorsa bu
şeyin sonucu arkadaşlar, bunun sonucunda şöyle yapmanız lazım. Sembol properties'e girip manufacture'a gelip search diyerek buradan ne yapmanız lazım? Auxiliary, yani yedek bir kontak bulup tanımlamanız lazım ki şuradaki normalde açık kontağı da bu kontakla beraber kullanın. Yani yardımcı kontak kullanmış olursunuz. Diyelim, bu da önemli bir mevzu. Yardımcı kontak kullanıyorsanız veya yardımcı eleman kullanıyorsanız bu şekilde bir sembol üzerine birden fazla üretici tanımlamanız mümkün. Bu konudan da bahsetmiş olalım. Devam ediyorum. Şimdi şurada B4'te B2 var. Bu B4 ile B2 aslında bizim tek aşamasında tanımladığımız sensörler. Şu B1. Hemen yapalım. Sağ tuş, Symbol Properties. Sen B4 değilsin. Ben seni tanımladım zaten. B1'sin. Equal eşleş. Burada tanımlamışsın diyor. Doğru mu? Doğru. B3. Bu da sen B3 değilsin. Symbol Properties. B1 diyorum. Equal eşleş diyorum. Eşleştiriyorum ve OK deyip geçiyorum. Bunları da bu şekilde tanımlamış olduk. Şimdi B1 ile B2'yi tanımladıysak o zaman B1 ile B2 biz klemenslere bağlamadık mı? Hani motorda klemenslere bağladık diye çat diye geliyordu. Peki B1 ile B2'yi de bağladık. Hadi ona da gelsin. Bakalım gelsin. Insert and terminal demiyorum. Bu sefer tek olduğu için insert terminal diyorum. Geldim şuraya. B2'den B1'den başlayayım. B1'in olduğu kabloya geldim. Okunucu B1'e bakılacak şekilde bırakıyorum. Bakayım. X2 olarak attı. Hayır, X2 olmayacak. X1 diyorum. X1'in 13'üne mi bağlıydı? Hayır, 13'üne bağlıydı. Bir yanlışlık var. Hemen ona bir bakayım. Şuna da hemen bakayım. B2 hangi B1? Ha, ikisine de B1 demişim ben. Dolayısıyla bir tanesi B1, bir tanesi B2 olacak. Niye ben iki tanesini B1 diyorum? Bilmiyorum. Symbol Properties, şunu B2 yapıyorum. Şunu B2 olarak düzeltiyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi şu B1, bu B2 oldu. Insert and terminal dedim. Geldim, okunucuna baktım, buraya bakıyorum, tamam dedim. Ne yaptı? X1 7. Gördünüz mü? Otomatik olarak algıladı. OK dedim. Hemen devam ediyorum komuttan çıkmadan. Kabloya geldim. Okunucu B2'ye bakıyor. Bıraktım. X1 8 diyor. Tamam, devam edelim. Güzel. Hemen B1'i de yapalım. Bıraktım. X1 5 diyor. Tamam. Güzel. X1 6. Tamam. Bunu da ekle. Tamam. Klemensleri de ekledik. Dolayısıyla artık klemenslerden çıkıp bir kablo yardımıyla B2'ye bağlantılı olduğunu göstermiş olduk buradaki arkadaşlarımla. Şurada S1 ve S2 vardı anahtarlar. Onlara da bir şey tanımlayalım. Sağ tık, Symbol Properties, Manufacture. Buraları hızlı geçiyorum artık. Search dedim. Search dedim. Şuradaki normalde açık buton, buna uygun bir şey seçeyim. Normalde açık, normalde kapalı. Bu olmaz. Normalde kapalıymış. Bu da olmaz. Şu. Şurada var bir tane. Siemens'in ürününü buldum. Normalde açık buton hem devrelere uyuyor hem de normalde açık buton olarak geçiyor. Bunu kullanıyorum. Diğer butonu da S2'ye de Symbol Properties, Manufacturer, Search. Buradan da yine Siemens'in bir ürününü buldum. Onu
ekliyorum. Select, OK diyorum, geçiyorum. Siz de bu anahtarlar için istediğiniz herhangi bir şeyi tanımlayabilirsiniz. Üreticiyi tanımlayabilirsiniz. Şimdi şu S1 ve S2 arkadaşlar kapı lokasyonunda olacak. Hemen onu belirtelim. Şematik sekmesinde Location Outline'a geldim. S1 ve S2'yi içine alacak şekilde şöyle bir dikdörtgen çizdim. Dedim ki bunlar kapı lokasyonunda olacak. Select dedim. Change Component Location, yani şeyin komponentin lokasyonunu değiştireyim. Bir değiştir dedim. S1, B1 ve B2'nin zaten pompa lokasyonunda olduğunu, L2 lokasyonunda olduğunu söylemiştik. Şu indikatör de aslında gösterge de kapı lokasyonunda olsun. Ona da çizgi çizmeyeceğim. Sağ tuş sembol properties'e geleceğim. Şuradaki lokasyonunu, şu kısımdaki lokasyonunu kapı olarak değiştiriyorum. Spesifik buna içerisinde değiştireceğim. O da şeyde gözüksün, üzerinde gözüksün. L1, L1, H1. Bu ikisi L1 lokasyonu içerisinde, L1 lokasyonu orada H1 olarak gözüksün. İlla dikdörtgen içerisine alacaksınız diye bir kaide yok. Tabi burada L1, L1 diye geçiyor ama siz isterseniz o lokasyonları eklerken başka harfler verebilirsiniz. Yani spesifik bir isim verebilirsiniz. Aşağıdaki indikatörü de, göstergeyi de herhangi bir üretici atmadık. Ona da atalım isterseniz arkadaşlar. O da kalmasın öyle. Manufacturer kısmından search deyip bir tane üreticiden var olanlardan bir tanesini atın. O da yalnız kalmasın. Şimdi bu devreyi bitirdik. Yalnız şöyle bir sorunumuz var. Şimdi tek telle veya tek kabloyla çizdiğimiz için burası da aynı, burası da aynı. İçerideki her tel aynı. Dolayısıyla şurayı değiştirmem lazım. Bunu yapabilmek için tellerden herhangi bir tanesine sağ tık, Wire Style, Replace diyorum. Tel stilini değiştireceğim. Replace diyorum. Replace dediğim zaman sol tarafta bir pencere çıkıyor. Diyor ki neyle replace yapacaksın? Yani tüm projeyi mi replace yapacaksın? Şemayı mı replace yapacaksın? Yoksa hani seçtiğin bir şemayı mı? Sadece seçtiğini mi, yoksa eş potansiyel formülü aynı olanları mı yapacaksın diye bana soruyor. Ben şurayı istiyorum. Şuradan gelsin, sembollere kadar olan kısmı değiştirsin istiyorum. O yüzden eş potansiyellere kadar değiştir seçeneğini işaretliyorum. Komutu onaylıyorum. Diyor ki neyle değiştireceksin? Hangi telle değiştireceksin? Benim kullandığım tel grubu buydu. Buradaki nötr wire ile nötr telle değiştireceğim. Seçiyorum ve renginin de değiştiğini buradan görebiliyorum. Komuttan çarpıyla çıkıyorum. Daha sonra elektrik şemasını çizdiğimiz dördüncü sayfaya geri geldim. Şurada da boşta kablolarımız kalmıştı. Şimdi bu kabloları 5. sayfadaki kontrol şemasına bağlayacağım. Yalnız burada şöyle bir durum var. Şimdi şuradaki nötr, tamam, buradaki nötrü diğer nötrle bağlarım. Ama şuradaki faz 1. Ama diğer tarafta ne var? 24 volt AC olarak seçmiştik biz onu. Buradaki faz 1 olanı değiştirmem lazım. Yine buna sağ tıklıyorum. Wire Style diyorum. Replace diyorum. Sadece seçtiğimi yapsın diye şemadaki seçili öğeler kısmında bırakıyorum. Komut onaylıyorum. Buradan da 24 volt AC olanı seçiyorum. Komuttan çıkıyorum. Şimdi burayı da ne yaptık? Nötrle 24 volt AC yaptık. 5. sayfada da aynı şekildeydi. Şimdi bu 4. sayfa ve 5. sayfadaki kabloları birbirine
bağlayalım. Bu önemli bir konu. Çünkü elektrik şemalarını tek bir sayfaya sığdırmak zorunda değilsiniz. Farklı sayfalara bölebilirsiniz ama kabloların birbirini takip edebiliyor olması gerekiyor. Dolayısıyla bunun için yapacağımız işlemde yukarıda Origin Destination Arrow diye bir komut var. Türkçesi başlangıç bitiş okları olarak geçer. Başlangıç bitiş okları Origin Destination Arrow. Komuta giriyorum. Şöyle bir sayfa açılıyor. Yukarıdan Change Drawing 1. Tek resim 1'i değiştir, tek resim 2'yi değiştir. Bu ne demek oluyor? İşte ben sayfaları değiştirebilirim. Çünkü çok fazla sayfam olduğu için hangi sayfayla hangi sayfayı bağlayacağımı yukarıdan belirleyebiliyorum. Biz şu anda eğitimde zaten 2 sayfamız var. Solda bir sayfam, sağda bir sayfam gözüküyor. Bunları single, tek tek bağlayacağım diyorum. Tek tek ekleme komutuna girdim. Bakın geldim, yaklaştım biraz. Şu yeşil olanı seçiyorum. Sonra sağ tarafa geldiğim zaman bakın hiçbir şey yapmama gerek yok. Burada yanlış bağlantı yapma imkanınız yok zaten. Çünkü bakın otomatik olarak aynı özellikteki kabloyu yuvarlak içerisine alıyor. Buraya bağlayabilirsin diyor. Tamam diyorum. Bir kere burada tıklıyorum. Sonra diğerine geçtim. Mavi olana tıkladım. Sağ tarafa geçtiğim zaman da mavi olan yeşil olarak yandı. Dolayısıyla kablo özellikleri, bağlayacağınız kablo özelliklerinin aynı olmasına dikkat edin. Rengi aynı olabilir ama iç özelliklerinin de birebir aynı olması lazım. Aynı grupta olması lazım veya aynı özelliklerde olması lazım. Bunun haricinde yapmanız gereken tek şey seçim yapmak. Seçtim, bağladım. Seçtim, bağladım ve pencereyi close diyerek kapatıyorum. Artık arkadaşlar şöyle bir ok attı ve dedi ki bu kablonun devamı 5. sayfada 8. satırda veya sütunda, artık ne kullanıyorsanız satırlı veya sütunlu kullanabilirsiniz sayfayı. Bu da 05'i 2'de dedi. Dedim ki ya bu sayfaları ben aramak bulmak zorunda kalmayayım. Sen git. Çift tıklarsınız. Otomatik olarak o sayfaya yönlendirilirsiniz arkadaşlar. Veya işte sağ tıklarsınız. Go to dersiniz. Git. Nereye gitsin? Şuraya gitsin diyebilirsiniz. Bu da ne demek oluyor? Ben buradan şunu da anlıyorum. Bir tane kabloyu birden fazla yere bağlayabilirim ve go to diyerek istediğim herhangi bir tanesine gidebilirim. Bu şekilde referanslanmıştır. Bu işlemi yaptıktan sonra. Hatta bu referans şeyde de geçerlidir. Şurada kontakları attığımızda sembol çıkmıştı ya. Bunda da sağ tık go to diyerek bunun bağlı olduğu, normalde açık, normalde kapalı veya 3 fazla kontakların olduğu sembollere direkt ulaşım sağlayabilirsiniz. Bu da referanslı olarak burada bulunmaktadır. Bu şekilde arkadaşlar sayfaları da birbirine bağlamış olduk. Önemli bir konuydu. Bir de şimdi çok kısa PLC kısımlarından da bahsedeceğim. Onun için 2 tane yeni sayfa ekliyorum projeme. Doküman book üzerine sağ tıkladım. New şema dedim. Yine doküman book üzerine sağ tıkladım. New şema dedim. 6 ve 7. sayfalar ekledim. 6. sayfaya sağ tıkladım. Properties'ine girdim. Buraya description'la PLC input dedim. 7. sayfaya sağ tıkladım. Properties'ine geldim. Description'la PLC output dedim. PLC input sayfasını açtım. Şimdi arkadaşlar Electrical'da PLC kısmı ile ilgili spesifik bir farklılık var. Şimdi Electrical kullanıcıları, yeni başlayanlar genelde dışarıdan PLC sembolü arayıp zaman kaybediyorlar. Buna hiç gerek yok. PLC için sadece üretici firma eklemeniz, üretici bilgilerini eklemeniz, yani Manufacturer Part Management kısmından üretici bilgilerini, bağlantı bilgilerini eklemeniz yeterli olacaktır. Tabii kütüphanede, sembol kütüphanesinde bazı PLC sembolleri var. Şöyle dikdörtgenler var. Ama aradığınız yine her şeyi burada bulamayacaksınız ve koskoca bir dikdörtgen. Sayfaya sığmaz, 2'ye bölsen bölünmez, sayfayı büyütmen gerekiyor vesaire. Bir sürü sorunla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla hiç bunlara gerek yok. Çok daha efektif ve güzel bir kullanımı var burada
Electrical içerisinde PLC'ye özel olarak. Şimdi size bunu anlatacağım. Bunun için sol tarafta komponent kısmında şasi lokasyonunu bulun. Şasi lokasyonunun üzerine sağ tıklayın. New PLC Mark deyin. Şu anda yaptığım şeyin sayfaya sembol eklemekten hiçbir farkı yok. Sadece sembol eklemiyorum. PLC ekliyorum. Yani projeme bir PLC ekliyorum. PLC Mark dedim. Hemen Manufacture Part and Circuit kısmından Search dedim. PLC'leri bir aratayım. İşime yarayan bir şey çıkacak mı? Evet. Şurada bir tane buldum. Sizde var mı? Bir bakın. Schneider Electric'in TSX ile başlayan bir referansı. Eğer bu yoksa içerisinde input ve output'ların olduğu bir PLC seçin. Çünkü input'ları bir yerde, output'ları bir yerde kullanacağım. Onu göstermek istiyorum. Ben bu ürünü seçiyorum. Dediğim gibi önemli değil. Siz istediğiniz herhangi bir üretici seçebilirsiniz. Select dedim. OK dedim. Pencereyi kapattım. Şimdi PLC'yi ekledik aslında. Nereden görüyoruz bunu? Sol taraftaki şasi lokasyonun içerisinde PLC M1 olarak gözüküyor. Şimdi sembolünü ekleyeceğim. Sembolünü eklemek için yapacağınız şey şu olacak. PLC marka sağ tık Insert PLC demeniz yeterli olacak. Insert PLC. Insert PLC dediğiniz zaman bir pencere ile karşılaşacaksınız. İşte bu pencerede siz şöyle hepsini seçeyim, şu işaretlerini kaldırıyorum. Çünkü ben eklemek istediğim şeyi ekleyeceğim zaten. Şöyle inputları, outputları, güç, bağlantı uçlarını hepsini görüyorum burada. Diyorum ki ben bu sayfa input sayfası ya. İşte sıfırdan başlayıp 10'a kadar olan inputları ekleyeceğim diyorum. Şöyle topluca seçim yapıyorum, sonra işaretliyorum ki tek tek uğraşmayayım diye. Sembolü böyle şeye tuttuğunuz zaman, sayfaya tuttuğunuz zaman şu şekilde bölündüğünü göreceksiniz. Siz de seçiminizi yapın. Bu kadar seçmenize de gerek yok. Yani 4-5 tane de seçebilirsiniz. Kullanımını öğrenmeniz daha önemli benim için. Seçiminizi yaptıysanız sayfaya gelin, PLC'yi herhangi bir yere bırakın. Daha sonra komuttan, sol tarafta komuttan çıkabilirsiniz. Alın size PLC'nin seçtiğiniz inputlarının olduğu sembol. Sonra gelirsiniz buradan, işte draw single wire dersiniz, kablolarınızı çizersiniz, devrenizi oluşturuyorsunuz, sembollerinizi oluşturuyorsunuz. Şimdiye kadar yaptığımız şeylerin aynısı olduğu için ben burada herhangi bir ekleme yapmayacağım. Oralara girmeyeceğim. PLC output kısmına geldim, sayfasına geldim. PLC output sayfasında da yine M1 bizim PLC'nin üzerine sağ tık insert PLC dedim. Eklediğim inputlar yeşil olarak gözüküyor. Buraya da output ekleyelim. Burayı da 5'e kadar seçeyim. Ayrıca yukarıdaki güç uçlarından bir tanesini de seçeyim. Bunlar herhalde güç şeyleri. Onları da output'u seçtim. 5 tane de output ucu seçtim. Bu sefer diyorum ki output'ların ucu diyorum yukarı doğru baksın. Hemen şurada yıldızın yanında bir sembol var. Doğrultuyu değiştiriyor. Şöyle output'ta ters olsun. Aşağıdan yukarı doğru bağlantı tuşları dursun diyorum. Onu da bıraktım sembolü buraya. Komuttan çıktım. Bunlar da bizim output'larımız. Böylece ne yapmış olduk biz? Şemamıza PLC'yi eklemiş olduk. İsterseniz, dilerseniz bütün uçlarını seçersiniz. Bir sayfaya sığdırmaya çalışırsınız. Dilerseniz inputları, outputları aynı sayfada farklı yerlere koyarsınız. Dilerseniz farklı sayfalara koyarsınız. Dolayısıyla PLC sembolü arayıp onunla uğraşmaktansa burada PLC sembolünü bu şekilde eklemek daha kolay gözüküyor. Tabii kullanıcının
keyfine göre değişebilir. İsterseniz dışarıdan üreticilerin birebir DWG, DXF paylaşımları da var kendi sitelerinde. Onları da indirirsiniz. İsterseniz kendiniz sıfırdan çizersiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Burada şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela burayı izleyin. Bir insert PLC dedim tekrardan. İşte output'ları değil de birkaç tane input ekleyeyim. Şöyle input'lardan ekleyeyim. Bu PLC'yi eklemeden önce dilerseniz buradaki PLC bağlantı uçlarını seçip sağ tıklayıp bunları add new input output diyebilirsiniz. Add new input output diyebilirsiniz. Ben yine aynı sayfaya şunu ekleyeyim. Hem input hem output haline getirebilirsiniz. Input output diyerek. Dilerseniz PLC eklediğiniz PLC'ye sağ tık Edit PLC diyerek çıkan pencereden şöyle pencereyi göstereyim. Çıkan pencereden yine buradan seçiminizi yaparak şunlar eklediklerimizdir. Eklediğiniz PLC bağlantı uçlarına sağ tık yine buradan Add New Input Output diyebilirsiniz. Yine bu pencereden şuradaki description kısmına bir şeyler yazabilirsiniz. Yani bu bir şeylerden kastım işte ne bileyim outputlar için spesifik yazılar yazılıyor. Örnek veriyorum şimdi şunlara ben yine add new input output diyeyim. Input output demezseniz description yazamazsınız. Geldim buraya description'a işte dedim ki sulama çıkışı. Sallıyorum. Geldim buraya dedim ki aşırı yük. Gibi spesifik tanımlamalar yapabilirsiniz. Yine dilerseniz bu edit penceresinden yukarıdan modül diyerek PLC'ye modüller ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben close diyerek pencereyi kapatıyorum. Bu eklediğim özelliklerin de şuraya geldiğini görebilirsiniz. Şurada da sembolün üzerinde yazdığınız description'lar gözükecektir. Tamam. Şimdi son birkaç işlem daha yapıp bitireceğim zaten. Şimdi şemayı bitirdik. Projemizi bitirdik. Ekleyeceklerimizi ekledik. Şimdi bir kablo numarası atalım. Numaralandırma yapalım. Bunun için Process sekmesinde, süreç sekmesinde Türkçe olarak şurada Number New Wire var. Yeni telleri numaralandır. Number New Wire. Bunu yaptığınız zaman evet dediğinizde hani ilk başta size equipotansiyel formülden bahsetmiştim. Eş potansiyel formülü. O formüle göre bakın L1, L2, L3. N1 buradan gelmiş işte L1 2 olmuş. Buradan gelmiş L1 3 olmuş şeklinde kablo numarasını otomatik atma şansınız var. Bu şekilde otomatik kablolama yapabiliriz. Daha sonraki zamanlarda eklemeler yaptınız, çıkarmalar yaptınız veya aldığınız bu projeyi benzer başka projelerde kullandınız. Bunları yaptığınız zaman da ne yapacaksınız? Yeniden numaralandırma yapacaksınız veya yeniden kablo numarası atacaksınız. O da burada yeniden işte telleri numaralandır, işaretleri yeniden numaralandır diyerek buradaki seçenekleri kullanabilirsiniz. İşte tüm projedekileri yeniden numaralandır, işte sadece bu book'takileri yeniden numaralandır, eski numaraları sil diyebilirsiniz. Bu şekilde bu seçenekleri de yeniden numaralandırmada kullanabilirsiniz diyelim. Bunun haricinde yine projemiz bitti. Tamam, bittikten sonra bize ne lazım? Bir de rapor lazım. Bunların raporunu çıkarmamız lazım. Onun için de Electrical Project, elektrik projeleri sekmesinde şurada report var. Report kısmına tıkladığınız zaman hazırda default olarak 4 tane rapor görürsünüz. İşte neler?
kullandığınız kabloların raporunu görürsünüz. Malzeme listesi görürsünüz. Hangi parçadan kaç tane kullandınız, özelliklerini, description'larını, marklarını, referanslarını bunları görürsünüz. Line'ları görürsünüz. Yani kabloları, wire'ları görürsünüz. İşte burada S1'in 14'ü, S2'nin işte 21'ine bağlı. Kablo numarası 2'ymiş. İlerleyen zamanlarda 3 boyutlu kullandığınız zaman bu rapora ne eklenecek? Bakın burada uzunluk var. Uzunluk eklenecek. 3 boyutlu kablolama yaparsanız bu rapora uzunluk ekleyeceksiniz. Yani şuradan şuraya şu kadar metre veya şu kadar milimetre kablo kullanılmışı da raporlarda görebileceksiniz. Teknik resim listemiz var. Bunu burada görüyoruz. Sadece bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Yukarıda bir add komutumuz var. Add diyerek, ekle diyerek burada birçok raporu görebilirsiniz. Kullandığınız şekle göre hangi raporu istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Eklemek için de yapacağınız tek şey işaretlemek. İşte ben birkaç tanesini işaretleyeyim. Terminal strip part demiş. İşte PLC input output demiştik. Onu da göstersin. Şurada 5-6 tane farklı çeşitli malzeme listesi çeşidi var. Neye göre malzeme listesi istiyorsanız onu seçebilirsiniz. İşte kablo raporu. Bu zaten vardı benzeri. Onu da eklesin. Başka da bir şey istemiyorum. OK dedim. Şöyle diğer raporlarda eklemiş olduk. Tamam, bu raporları alıyoruz. Sonuç, bu raporları isterseniz dışarıya Excel olarak, isterseniz TXT olarak, isterseniz XML olarak dışarıya alabilirsiniz. Export yapabilirsiniz. Bu bir. İkincisi, ben bunları projeme dahil etmek istiyorum derseniz, proje sayfalarının içerisine dahil etmek istiyorum derseniz, sadece şuradan Generate Drawing deyip hangi raporları dahil etmek istiyorsanız seçip OK dediğinizde bakın sol tarafta yavaş yavaş raporlarınız projenize dahil olmaya başlayacaktır. Pencereleri kapatıyorum. Raporlarımız burada. Malzeme listemiz. Malzeme listesi firmaya göre bölünmüş. Bu bölünsün bölünmesin ayarlanabilir. Kablo listesi yani tel listesi. Yine marklara göre bir tel listesi. PLC input output listesi gibi listeler mevcut. Şu anda projeme sayfa olarak eklenmiş durumda. Şimdi güzel bir konudan daha bahsedeyim. Benzer şekilde. Şimdi bizim terminallerimiz vardı, Clemens'lerimiz vardı. Clemens'lerin detayıyla ilgili daha biz onları üretici bile atmadık. O ve benzeri şeyler için de kullanabileceğiniz alan komut şu. Yine elektrik projeleri sekmesinde terminal strip kısmında yani Clemens grupları komutuna girdiğiniz zaman burada eklediğiniz Clemens'i görürsünüz veya Clemens gruplarını görürsünüz. Bu Clemens gruplarının üzerine çift tıklayarak veya yukarıdan edit diyerek şöyle bir pencereyle karşılaşacaksınız. Bunlar da arkadaşlar sizin Clemens'leriniz. Şimdi isterseniz, dilerseniz işte iki tane şey seçip, Clemens seçip kontrolle iki tane Clemens seçip işte bunları bridge yap diyebilirsiniz. Yani jumper at diyebilirsiniz. İşte ne bileyim iki tane Clemens seçerseniz bunları ben çoklu Clemens yapmak istiyorum diyebilirsiniz. Veya aşağı yukarı yer değiştir veya yeniden numaralandır yap diyebilirsiniz. Dolayısıyla eklediğiniz Clemens'lerle ilgili detayları da buradan yapma şansınız var. Mesela şurada gördüğünüz gibi 12 ile 4 muhtemelen aynı yere bağlı. Kendisi otomatik zaten bunu atmış, jumper atmış, bridge yapmış, birleştirmiş. Üretici atmadık dedik. Hemen onları da atalım. Bakın şurada manufacture part kısmında. Bunların hepsini ben aynı üretici kullanacağım için hepsini seçiyorum şöyle. Sağ tık assign manufacture part dedim. Ara bir tane, herhangi bir tanesini kullanacağım. Şurada bir tane buldum. Kullan diyorum. Bunu da atmış olduk. Üreticisini de atmış olduk. İşi bir tık daha ileri götürüyorum. Diyorum ki ya şimdi bu Clemens
Clemens'ler her yerde. Yani her sayfada bir tane Clemens var. O kadar küçük ki göremiyorum da. Bunun bakımını yapacak kişi veya bunu bağlayacak kişi rahat bir şekilde bu Clemens'leri görmesi ve okuması lazım. Dolayısıyla onun için bana bir teknik isim lazım. Hemen yukarıda bakın terminal script yani Clemens gruplarının penceresinde yukarıda Generate Drawing var. Tek resim oluştur var. Tıklıyorum. Nereye oluşturayım diyor. Zaten bir tane kitabım var. Bir tane doküman bokum var. İçerisine oluştur diyorum. Oluşturdu. Ne oluşturmuş bakalım. Pencereleri kapatıyorum. Şuraya bir tane sayfa ekledi. Sayfayı açtığınız zaman şöyle bir grafikle karşılaşacaksınız. Burada Clemens grubunuzu, Clemenslerinizi hangi Clemens'in hangi kabloyla hangi ürüne bağlı olduğunun da şu şekilde bir grafiksel tablosunu artık veya gösterimini otomatik olarak almış olacaksınız. Arkadaşlar eğer isterseniz bazı firmalar diyor ki yok diyor ben bu grafiği kullanmayacağım tablo şeklinde istiyorum diyor. Onu da ayarlama şansınız var. Hemen buradan o konuya da gireyim. Şöyle kısaca gireceğim. Elektrik projeleri sekmesindeyim yine. Burada Project, Drawing Style, Wire Style, Line Diagram Style bunların bir kısmını zaten gösterdim ben size. Şurada Terminal Strip Drawing var. Terminal gruplarının teknik resmi. Girdiğiniz zaman bakın burada şeyler var. Hazır şablonlar var. Vertical veya horizontal şunlar tablodur. Dersiniz ki ben şey kullanacağım. Bundan kullanacağım. Bunu default yapın. Yani tek resim oluştur dediği zaman bu tabloyu kullan dersiniz. O tabloyu kullanırsınız. Dolayısıyla buradan da tablo kullanma şansınız var. Ben bunu sevdiğim için değiştirmiyorum. Siz değiştirebilirsiniz. Yine bu configuration kısmında project kısmına geldiğim zaman burada ayarlarla karşılaşacaksınız. Genel ayarlarla karşılaşacaksınız. İşte standartlarını, birimleri değiştirme şansınız var buradan. İşte grafik ayarlarında lokasyon, fonksiyon çizgilerinin genel ayarlarını değiştirme şansınız var. Attribute kısmında ekstra attribütleri buradan da ekleyebilirsiniz. Yine tekstlerin nasıl gözükmesi gerektiği ile ilgili ayarları yapabilirsiniz. Yine burada Origin Destination var. Bakın Origin Destination'da şey yazıyordu. Şu sayfada şu sütunda veya satırda diyordu. Bakın onun ayarlandığı yer burası. Yani gelip burada şey de diyebilirsiniz. Hadi bunu sinyal de göster. Veya işte bağlantıcı L ise L, R ise R, işte ne bileyim B ise B, B1 diye göster de diyebilirsiniz. Bu formülü değiştirme şansınız var. Gibi bazı ayarlar var. Çok sık değiştirilmemekle beraber ihtiyaca binaen buralarda değişiklik yapma şansımız var. Aklınızın bir köşesinde kalsın. Şunları da söyleyeyim. Tabii yaptığımız projeleri dışarıya export yapmamız da gerekecek. Dışarıya atmamız da gerekecek. Import, export kısmında import DVG, export DVG veya export PDF diyerek yaptığınız çalışmaları dışarıya export edebilirsiniz. Hepsini veya seçtiklerinizi export edersiniz. Aynı şekilde dışarıya DVG olarak da export edebilirsiniz diyelim. Onun haricinde bakıyorum şöyle başka atladığım bir şey var mı önemli kısımlardan? Evet. Şunu da söyleyeyim. Güzel ekstra bir konu bu. Şimdi diyelim ki sizde şu anda 2023 var. Electrical 2023 var. 2024'e geçerken kesinlikle ve kesinlikle projelerinizi yedekleyin. Tekrar söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle projelerinizi yedekleyin. Hatta ve hatta size önerim şu. Proje bitti mi? Kapandı mı? Hani tamamen bitti. Revizyon alabilir.
Tamam, yani orada bir şey yok. Ama bittiyse, projeniz tamamlandıysa gelin Home sekmesinde Electrical Project'e gelin. Projenizi seçin ve şuradan arşiv deyin. Arşivle deyin. Projenizi arşivleyin. Bu arkadaşlar sadece bu projenizi arşivler. Bu önemlidir. Çünkü Electrical arka planda SQL database'ini kullanır. Yanlışlıkla SQL database'i silinir veya bozulursa bütün projeleriniz silinir. Önemlidir. Aklınızda bulunsun. Eğer bir projeniz varsa ve aynısından farklı bir şekilde daha yapmanız gerekiyorsa o zaman da gelin şuradan duplike yapın. Projenizi kopyalayın. Kopyaladığınız proje üzerinde yeni projeler türetmeye devam edin. Onun haricinde yine sürüm geçişlerinde yapabilirsiniz ama çok tavsiye etmiyorum. Şuradan arşiv diyerek şuradaki Home sekmesinde arşiv diyerek Next dediğinizde Electrical içerisindeki her şeyi ama her şeyi yedekleme şansınız var. Bir anda yedeklersiniz. Bu biraz uzun süre yedeklemesi ama her şeyi yedekler. Bunu niye tavsiye etmiyorum? Bunu geri yüklerken bazı değişiklikler olduysa, Electrical'ın arka planında değişiklikler olduysa veya SQL'de herhangi bir arıza olduysa projelerin açılmama durumları oluyor. Dolayısıyla bunu çok tavsiye etmiyorum. Çok zorda kalırsanız yapabilirsiniz veya projeleri ayrı ayrı yedeklemişsinizdir zaten. Hadi bir de bunu yedekleyeyim, dursun köşede sıkıntı yaşamayayım derseniz güvenlik açısından yedekleyebilirsiniz. Tavsiyem tamamen projelerin ayrı ayrı yedeklenmesidir diyeyim. Evet, eğitimi bitirelim. Teşekkür ederim arkadaşlar katıldığınız için, dinlediğiniz için. Umarım faydalı olmuştur. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar.